Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm güzel dostlara sevgilerimi gönderiyorum. Takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza yeni katılan herkese de kocaman hoş geldiniz diyorum tekrar. Bu kanalda niyetinize göre açılan fallar, sezgisel mesajlar ve evrenden gelen işaretlerle buluşuyoruz. Eğer bu video karşınıza çıktıysa belki de bugün duymanız gereken mesaj tam da burada sizi bekliyordur. Kendinize en çok çekildiğiniz seçeneği seçin. Kalbinizin sesini dinleyin ve enerjilerinizi sevgiyle açın. Dilerim alacağımız mesajlar size yol gösterir, umut verir ve en yüksek hayrınıza hizmet eder diyorum. Şimdi fincanımı açıyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Evet. Şimdi fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Fincanın dip kısmı oldukça aydınlık, ferah görünüyor. Bu görüntü üzerinizdeki sıkıntıların geride kaldığını ve önünüzde daha huzurlu bir dönümün açılacağını gösteriyor. Şimdi burada bir dipte bir yelkenli sanki dikkatimi çekti. Bu beklediğiniz bir yolculuğu, yeni bir başlangıcı ya da hayatınızda sizi ileriye taşıyacak önemli bir hareket simgeliyor arkadaşlar. Artık rüzgar sizin lehinize esmeye başlamış. Şimdi yelkenlinin hemen üzerinde arkadaşlar bir temiz kalp bu. Çok da temiz. Etrafı nasıl diyeyim? Aydınlık, bembeyaz yani. Hiçbir tel ve şeyi yok. Bu sevgiyle ilgili çok temiz ve hayırlı bir enerji arkadaşlar. Kırgınlıkların son bulması, güzel bir haber, yeni bir tanışma ya da mevcut ilişkilerinizde yaşanacak mutluluk arkadaşlar. Kalbinizin yükü hafifliyor ve sizi gerçekten mutlu edecek gelişmeler birer birer hayatınıza gelmeye başlamış. Şimdi burada bir yol, çok geniş bir yol arkadaşlar bu. Otoban gibi aynı. Hani 4-5 şeritli otobanlar oluyor ya. Açık bir yol. Yalnız bu yolun üzerinde büyük bir fırsat bu. Hayatınızda bir yönü ve engellerin yavaş yavaş ortadan kalkacağı bir yol bu. Dar bir patika değil. Rahat ilerleyeceğiniz, önünüzü görebileceğiniz hayırlı bir yol. Şimdi bu yolun üzerinde bir geyik var arkadaşlar. Tam bu yolun üzerinde. Şimdi burada zerafeti, bereketi, şansı ve güzel kısmetleri simgeler geyik. Aynı zamanda sabırlı olduğunuz bir konuda artık emeğinizin karşılığını almaya başlayacağınıza işaret. Ancak şimdi bu geyiğin boynuzlarına baktığımda bana bir U bir de F harfi dikkatimi çekti arkadaşlar. Bir F bir de U harfi. Bu geyiğin boynuzlarında seçiliyor. Bir kişinin adının ya da soyadının baş harfi olabilir, bir yer ismi olabilir ya da sizin için önemli bir gelişmeyle bağlantılı olabilir. Özellikle yol ve kısmet enerjisiyle birlikte çıktığı için bu harflerle bağlantılı sevindirici haber veya önemli bir karşılaşma ihtimali oldukça güçlü. Arkadaşlar bakın. Geyik burada görüyor musunuz? Boynuzları. Bakın ben size yakından göstereceğim onu. Gördünüz mü? Bir U bir de F harfi belirmiş. Yani yelkenin hemen yolun ağzında. Yelken ve kalbin hemen açtığı bakın yol ve tertemiz bu yol. Hiçbir şey yok yani. Çok aydınlık, çok ferah.
arkadaşlar. Şimdi burada hemen yelkenin hemen yan kısmında, burada bakın dipte bir kalp daha görüyorum ben. Bu kalp sevgiyle ilgili çok güçlü ve temiz bir enerji. Kalbin yanındaki semboller duygusal hayatınızda güzel gelişmelerin yaklaştığını ve kalbinizi ısıtacak haberlerin yolda olduğunu gösteriyor. Çünkü bakın kalbin hemen yanında, daha doğrusu üstünde kanatlarını açmış oldukça büyük bir kelebek figürü var. Kelebek değişimi, dönüşümü, yeniden doğuşu ve güzel başlangıçları simgeliyor. Şimdi uzun zamandır beklediğiniz bir konuda üzerinizdeki ağırlık kalkıyor ve hayatınızda bambaşka bir aydınlık bir sayfa açılacak arkadaşlar. Kelebeğin hemen üstünde ise fincanın ağız kısmına doğru kanatlarını açarak ilerleyen bir kuş. Bu falda müjdeli haberleri, sevindirici mesajları ve beklenen gelişmeleri temsil ediyor. Fincanın ağız kısmına doğru uçuyor olması arkadaşlar. Bu da yakın zamanda size ulaşacağını gösteriyor bu haberlerin. Özellikle aşk, aile ya da gönül işlerinde yüzünüzü güldürecek bir gelişme alma ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor. Şimdi bu sembollerin hepsini birlikte değerlendirdiğimde umut, dönüşüm, sevindirici haber ve kalpten gelecek güzel gelişmelerin güçlü bir enerjisini taşıyor arkadaşlar. Çok güzel çıktı falımız bu sabah. Şimdi bakın burada yine bir çam ağacı görüyorum ben. Bu köklülüğü, gücü, sabrı ve uzun ömürlü gelişmeleri temsil ediyor. Hayatınızda sağlam temeller üzerine kurulacak bir sürece girdiğinizi gösteriyor. Emek verdiğiniz bir konu varsa bunun karşılığını almaya çok yaklaşmışsınız arkadaşlar. Şimdi çam ağacının üzerinde ise bir kuş görüyorum ben. Kuş dediğimiz gibi her zaman müjdeli gelişmeleri, sevindirici haberleri, mesajları ağacın üzerine konmuş olması bu haberin kalıcı bir etki bırakacağı, geçici değil uzun vadeli bir mutluluk getireceğini gösteriyor. Bu sembollerin hemen kalbin üzerinde yer alması, bu da özellikle gönül işleriyle ilgili sağlam, güven veren ve uzun ömürlü bir gelişmeye işaret ediyor arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber, bir konuşma gerçekleşebilir ya da kalbinizi sevindirecek yeni bir başlangıç kapınızı çalabilir diyoruz burada. Gelen enerji güzel. Şimdi bu kısma geldiğimde arkadaşlar, burada bir kişi görüyorum ben. Bu kişi fincanın ağız kısmına oldukça yakın. Bakın şurada. Şurada bir kişi var. Bu yaşanacak gelişmelerin çok uzak bir zamanda değil, yakın bir süreçte karşınıza çıkacağını söylüyor. Şimdi burada bir detay ise bu kişinin fincanın ağız kısmına doğru uçan kuşla adeta temas halinde olması. Bakın burada bir teması var bu kuşla. Beklenen bir haberin doğrudan bu kişiden geleceğine ya da kişinin hayatınızda önemli bir mesajın, görüşmenin veya buluşmanın vesile olacağına işarettir bu. Kuş zaten müjdeli haberleri dediğimiz gibi ve güzel gelişmeleri temsil ediyor. Kişi figürüyle yan yana olması ise iletişiminin güçleneceğini, uzun zamandır beklenen bir konuşmanın gerçekleşebileceğini gösteriyor. Eğer aklınızda biri varsa ondan bir haber alabilir. Eğer kimse yoksa aklınızda, hayatınıza sizi sevindirecek yeni bir insanın girmesi de mümkün. Bu kişi size umut, güzel haber ve olumlu bir değişim taşıyan biri olarak öne çıkmış arkadaşlar. Yani bu fincanda buradaki his oldukça aydınlık ve hayırlı gözüküyor. Şimdi ben buraya gelmek istiyorum. Bakın burada yine bu bir ev değil arkadaşlar. Bakın şurası. Burası bir ev değil.
Burası bana daha çok gözlemleme kulesini andırdı. Sanki gökyüzünü izlemek için bakın şurada bir teleskop var gibi. Ee, Olaylara daha geniş bir açıdan bakmanız gerektiğini ve bazı gerçeklerin zamanla daha net ortaya çıkacağını gösteriyor bana. Sabırla beklediğiniz bir konuda perde aralanıyor ve göremediğiniz ayrıntılar görünür hale gelecek arkadaşlar. Çünkü bu gözetleme kulesi aynı zamanda dikkatli olmayı, doğru zamanı kollamayı ve acele karar vermemeyi simgeliyor. Siz ya da hayatınızdaki kişi bu sıralar her şeyi gözlemleyerek en doğru adımı atmaya hazırlanıyor olabilirsiniz. Bu bir boşlukta daha açık tonda bir kalp figürü görüyorum. Bakın şurada aynı zamanda burada. Bu bana henüz tam olarak ortaya çıkmamış bir duyguyu ya da zamanı bekleyen bir gönül meselesini andırdı arkadaşlar. Çünkü daha aydınlık bir tonda bu. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu fincanda kalp sembolleri defalarca karşımıza çıktı. Bu kadar çok kalbin görünmesi tesadüf değil. Falın gelen enerjisi sevgi, duygusal gelişmeler, gönül işleri ve kalpten gelecek güzel haberler üzerine yoğunlaşmış gibi gözüküyor. Şimdi önümüzdeki dönemde kalbinizi ilgilendiren konuların hareketleneceği, sevindirici gelişmeler yaşayacağınız güçlü bir şekilde burada yansımış arkadaşlar. Şimdi kalp, yelkenli, kelebek, kuş figürleriyle birlikte değerlendirdiğimde falın baskın teması sevgi, umut, güzel haber ve yeni başlangıçlar olarak öne çıkıyor. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar kuyruğunu tamamen açmış bir sanki bana tavus kuşunu andırdı. Boynu ve duruşuyla çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Bu oldukça güçlü ve dikkat çekici bir sembol. Tavus kuşu güzelliği, ihtişamı, bereketi ve değer görmeyi temsil ediyor. Aynı zamanda kısmetin açılması, dikkat çekmek ve hak edilen değeri görmek anlamında geliyor. Özellikle kalbin yanında çıkıyor olması ise arkadaşlar duygusal hayatınızda sizi mutlu edecek, gururlandıracak ve yüzünüzü güldürecek gelişmeleri işaret ediyor. Bu sembol sizi uzaktan hayranlıkla izleyen ya da duygularını göstermeye hazırlanan bir kişiyi de temsil ediyor. Şimdi kalbin çevresinde peş peşe çıkan güzel semboller sevginin güçlendiğini ve ilişkilerde olumlu bir döneme girildiğini gösteriyor bize. Kalp, kuş, kelebek, çam ağacı, şimdi bu tavus kuşu ard arda çıktı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde sevgi, mutluluk, bereket ve güzel haber enerjisi taşıyor. Şimdi hem gönül işlerinizde hem de hayatınızın genelinde sizi sevindirecek gelişmelerin kapıda olduğunu söyleyebilirim size. Arkadaşlar. Şimdi burada benim çok farklı bir şey dikkatimi çekti. Tavus kuşunun bakın hemen altında. Burada diyor ki vas. V, A ve S harfleri ön planda. Harfler bazen bir kişinin adını ya da soyadını, bazen bir yer ismini, bazen de önemli bir olayla bağlantılı bir detayı temsil ediyor. Şimdi bu üç harfin birlikte çıkması tek tek harflerden ziyade bütün olarak anlam taşıyor arkadaşlar. Şimdi bu harflerin tavus kuşunun hemen altında belirmesi. Çünkü tavus kuşu kısmeti, itibarı, bereketi ve dikkat çeken güzel gelişmeleri simgeliyor ya. Bu nedenle vas harfleriyle bağlantılı bir kişi, bir isim ya da sizin için anlam ifade edecek bir konu, size sevindirici bir haber veya önemli bir gelişme getirebilir arkadaşlar bu vas. Elbette harfler kişiden kişiye farklı anlamlar taşıyabilir. Bu yüzden dinlerken kendi hayatınıza ve hislerinize göre değerlendirin. Bu şekil daha doğru olacak sizin için. Olumlu, kısmetlerin açıldığı ve güzel haberlerin yaklaştığı bir dönemi işaret ediyor arkadaşlar. Güzel, yani çok güzel çıkmış. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar burada bir kadın figürü dikkatimi çekti.
Bu kadın sanki bir yüksek bir yerde oturuyor. Bir tabura ya da yükseltilmiş bir platformu andırıyor. Bu görüntü bulunduğu konum itibariyle güçlü, sözü dinlenen, çevresinde etkisi olan bir kişiyi temsil ediyor. Elinde ise dikkat çeken bir obje var. Şimdi burada karar veremiyorum arkadaşlar ne olduğuna. Sanki yanan bir meşale ya da içilen bir sigarayı andırıyor. Eğer bu bir meşale ise arkadaşlar karanlıkta yol gösteren bir ışığı, gerçeğin ortaya çıkmasını ve önünüzün aydınlanmasını simgeliyor. Eğer sigarayı andırıyor aynı zamanda, bu da kişinin kafasını meşgul eden bir konu üzerinde uzun uzun düşündüğünü, bir karar verme sürecinde olduğunu gösteriyor. Şimdi burada bir soru işareti de var arkadaşlar. Aydınlığın içinde belirgin bir soru işareti. Bu muhtemelen şimdi bu soru işaretiyle sigarayı andırdı bana. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bu sembol aklınızı kurcalayan bir konunun henüz netleşmediğini ama cevabının çok uzak olmadığını andırıyor. Şimdi soru işaretinin karanlıkta değil aydınlığın içinde olması oldukça önemli, güçlü bir belirsizliğin yerini yakında açığa bırakacağı ve sizi rahatlatacak bir sonuca ulaşacağını söylüyor. Bence bu bayan soru işareti çıktığı için daha çok sigara içiyor diyebiliriz. Şimdi bakın burada biz V dedik ama bu aynı zamanda bir N harfini de bize çağrıştırdı bana. Bir kişinin adının veya soyadının baş harfi olabilir. Önemli bir yer ismi dedik. Ya da yaşanacak gelişmeyle yani bu gelişmeyle doğrudan bağlantılı bir işaret olabilir arkadaşlar. Bu şuradaki gelişmeyle ilgili. Güçlü bir kadın figürü, aydınlatıcı bir gelişme, cevabı yakında gelecek bir soru ve N harfiyle bağlantılı önemli bir haber ya da karşılaşma öne çıkıyor. Falın enerjisi hala oldukça aydınlık ve olumlu arkadaşlar. Çok da güzel çıktı bence. Evet, fincanımız güzeldi arkadaşlar. Şimdi tabağımıza gelmek istiyorum ben. Bakalım bize tabağımız ne anlatacak? Evet. Evet. Şimdi burada çok güzel arkadaşlar. Bakın bir balık ve yine kanatlarını açmış bir kuş görüyorum ben. Balık ve kuş birbirine geçmiş durumda arkadaşlar. Burada çok belirgin sanki bir fil bu. Değil mi? Yani bakın şurada kulakları ve hortumu. Çok belirgin bir fil bu arkadaşlar. Tek tek yorumlayacağım size. Evet, şimdi bunları tek tek yorumlayalım. Şimdi öncelikli olarak burada biz bir ne dedik? Kuş dedik ve bir balık dedik. Bunlar ikisi yan yana. Balık ve kanatlarını açmış kuş. Bereketi, bolluğu, kısmeti ve maddi anlamda gelecek güzel fırsatlar bunlar. Kuş ise müjdeli haberi, sevindirici mesajları ve beklenen gelişmeleri simgeliyor. Şimdi bu iki sembolün iç içe çıkması, yani hem kuş hem balığın iç içe çıkması
Güçlü bir enerji taşıyor. Bu size gelecek güzel bir haberin aynı zamanda bir kısmeti de beraberinde getireceğini gösteriyor. Beklediğiniz bir iş, para, teklif ya da gönül işleriyle ilgili sevindirici bir gelişme kapıda arkadaşlar. Şimdi kuşun kanatlarının açmış olması bu gelişmenin önünün açık olduğunu ve enerjinin hızla size doğru geldiğini işaret. Hem maddi hem manevi anlamda yüzünüzü güldürecek, bereket, mutluluk getirecek bir dönemin habercisi. Şimdi arkadaşlar burada bir fil dedim. Bakın şurada. Bu da çok belirgin arkadaşlar. Yani kulakları hortumu oldukça belirgin. Dayanıklılıktır fil, bilgeliktir ve bereketin en güçlü. Aynı zamanda sabrın sonunda gelecek büyük bir kazancı, sağlam adımlarla ilerlemeyi ve uzun vadeli başarıyı temsil ediyor. Bu figür hayatınızda ağır ama emin adımlarla ilerleyen bir konunun artık olumlu sonuçlanmaya başlayacağını gösteriyor. Aceleyle değil, sağlam temeller üzerine kurulacak gelişmeler ön planda. Özellikle iş olur, para olur, aile düzeni olur ya da uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda güçlü ve kalıcı bir kısmet enerjisi. Yani bu şekilde değerlendiriyorum. Fil büyük bir kısmet zaten başlı başına. Şimdi ben buraya geldiğimde arkadaşlar burada oldukça net bir erkek figürü var. Bakın şurada. Net bir erkek figürü bu. Ve şöyle söyleyeyim. Bacaklı bakın bacağını kıvırmış. Hatta ayakkabısı bile var ayağında. Dizden kıvırmış bir tanesini. Elini uzatmış ve çok büyük bir balığı yakalamış arkadaşlar. Sıradan bir balık değil bu. Oldukça büyük ve fincanın iç kısmına doğru girmiş zaten bu figür. Bakın orta kısmına doğru, tabağımızın orta kısmına doğru girmiş. Dediğim gibi sıradan değil. Büyük kısmeti, bereketi, fırsatları ve hayırlı kazançları temsil ediyor. Uzun zamandır beklenen değerli bir fırsatın artık yakalandığını ya da yakalanmak üzere olduğunu gösteriyor. Şimdi erkek figürünün bu balığı elinde tutması, emek verilen bir konuda başarıya ulaşmayı ya da kaçırılmayacak bir fırsatı değerlendirmeyi ve hedefe ulaşmayı simgeliyor. Bu gelişme iş olur, para olur, kariyer ya da kişisel yaşamla ilgili olabilir. Genel enerjisi bunu oldukça hayırlı bir kapı açılacağını söylüyor arkadaşlar. Sevindirici bir haberin de habercisi. Beklediğiniz bir sonuç, gelecek bir teklif, yüzünüzü güldürecek önemli gelişme çok yakın gibi duruyor arkadaşlar. Büyük bir kısmetin yakaladığı ve bereketi bu dönemin de bereketli bir dönemin bu dönemin başladığını bize haber ediyor. Bakın şimdi burada yine arkadaşlar bir erkek figürü, bu bayan değil, bir erkek figürü yine bir yerde oturuyor, bakın bacağı. Ama karşısında bir kişiden bakın kalp alıyor, görüyor musunuz? Elinde bir kalp var bu erkeğin arkadaşlar. Sanki burada bir kişi daha var arkadaşlar ve onunla bir bağlantısı var. Şimdi karşısındaki kişiden kalbini alıyor gibi görünmesi, elinde tuttuğu kalp falda sevgi, değer vermek, duygusal bir teklif ya da gönülden gelecek güzel bir gelişmeyi simgeliyor. Bu duygusal anlamda güzel bir paylaşımın yaşanacağını işaret arkadaşlar. Zaten fincanımızın geneli kalple dolu. Burada da yine aynı şekilde beklenen bir itiraf, barışma, karşılıklı duyguların ifade edilmesi ya da sevindirici bir buluşma gündemde. Eğer hayatınızda biri varsa ilişkinizde daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Bekar olanlar için ise kalpten gelen samimi bir tanışma veya yeni bir başlangıç enerjisi diyorum arkadaşlar.
Kalp sembollerinin sık sık çıkması da bu yorumu destekliyor. Sevgi, mutluluk ve gönül işleriyle ilgili olumlu gelişmeler ön planda bu falda arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Hatta bakın iki bacağını yan tarafa açmış gibi de duruyor. Görüyor musunuz? Sanki bir yerde oturuyor. İki bacağını da yana açmış gibi duruyor. Bakın burada bir tavuk. Bu da bir kısmet arkadaşlar. Kısmetler hep peş peşe. Bakın V harfi görüyor musunuz? Bakın burada da V. Yani bakın burada da V. Kuş sembolleri ve bu harfler çok belirgin arkadaşlar. V harfi çok baskın bu arada. Şimdi burada hanenin içine doğru emekleyen bir çocuk görüyorum aynı zamanda. Hanenin içine doğru emekliyor bu. Şimdi bu arkadaşlar yeni başlangıçları, büyüme sürecindeki güzel gelişmeleri ve sabırla ilerleyen kısmetleri temsil ediyor. Henüz yolun başında olan ama zamanla güçlenip olgunlaşacak bir konuya da işaret. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, bir proje ya da hayatınızda filizlenmeye başlayan hayırlı bir gelişme diyorum ben buna. Şimdi emekleyerek ilerliyor olması her şeyin kendi zamanı içinde olacağını anlatıyor. Acele etmeden adım adım ilerlediğinizde çok güzel sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. Küçük gibi görünen bir başlangıç ilerleyen dönemde sizi mutlu edecek. Büyük bir başarıya dönüşecek. Şimdi taban ve fincanın enerjisiyle değerlendirirsem bu çocuk figürü umut, yenilik, bereket taşıyor. Önünüzde sabırla büyüyecek, sizi mutluluk ve hayır getirecek güzel bir sürecin başlangıcı arkadaşlar. Evet, falımız bu kadardı. Falımızın sonuna geldim. Dilerim aldığınız mesajlar size ışık olur ve en yüksek hayrınıza hizmet eder. Unutmayın, fal yalnızca bir yorum. En doğru kararı her zaman siz verirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yeni gelen izleyiciler için söylüyorum. Videomu beğenmeyi ve yorumlarda enerjinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açın. Her gün burada bir fal bakıyorum arkadaşlar ki haberdar olun bu falda. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm güzel dostlara gönülden teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak takipçilerime bu arada. Bir sonraki fal yorumumda yeniden birlikte buluşmak dileğiyle, sevgiyle, umutla, güzel enerjiyle kalın efendim. Hoşça kalın.